Merhabalar. İlk olarak organizasyon ekibine Aykut Hoca'nın adıyla anılan ve yıllardır gelenekselleşmiş Türkiye'de evrimsel biyolojinin yaygınlaşması ve bilinmesi için önemli bir etkinlikte bana da yer verdikleri için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugün sizlerle yaşlanma üzerine bir sunum paylaşacağım. Yaşlanma, takip edebildiğimiz tarih boyunca insanlığın ilgisini çekmiş olan bir konu. Ve bunu Gılgamış Destanı'ndan Kleopatra'nın süt banyosuna, simyacıların sonsuz yaşama çabasından günümüzdeki laboratuvar çalışmalarına kadar izleyebiliyoruz. Ama soru şu, peki neredeyiz? Yaşlanma nedir? Bunca uğraşa rağmen neden yaşam iksirini henüz bulamadık? Ve aslında bulmak mümkün mü? Yani yaşlanma nedir, neden yaşlanıyoruz ve yaşlanmak kaçınılmaz mı? Bu konu üzerine konuşmak istiyorum bugün. Başlamadan önce tabii ben evrim dinlemeye geldim neler oluyor diyorsanız da merak etmeyin. Yaşlanmada evrimsel biyolog Dobzhansky'nin evrimin ışığı olmaksızın biyolojideki hiçbir şeyin anlamı yoktur önerisine istisna değil. Ve yaşlanma ve yaşla ilişkili hastalıklara evrim çerçevesinde yaklaşmamız elzem. Genel bir yaşlanma tanımıyla başlayalım isterseniz. Yaşlanma canlı organizmaların fonksiyonlarında ve fizyolojik bütünlüğünde zamana bağlı kötüleşme ve ölüm riskindeki artış olarak tanımlanabilir. Ve neredeyse tüm canlılarda yaşlanma ile ilişkili karakteristik özellikleri gözlemleyebiliyoruz. Mesela farede yaşla birlikte tüylerde beyazlama, azalma, kütle artışı, hareketlerde yavaşlama görebiliyoruz. Ve sadece memelilerde değil, mesela balıklarda da yine pigment renk kaybını, omurgada eğikliği, yüzgeçlerde hasarı gözlemleyebiliyoruz. Hatta sadece omurgalılarda da değil, solucanlarda da benzer yaşlanma özelliklerini gözlemleyebiliyoruz mesela. 2 günlük solucanın derisi pürüzsüzken hem buruşma hem de hareketlerde azalma gibi özellikleri yine ileri yaşta gözlemleyebiliyoruz. Ve hatta hücresel yaşlanma insandan tek hücrelilere kadar ortak özellikler taşıyor. Yani yaşlanma ölüm riskindeki artışla ilişkili ve tüm canlılarda gözlemlenebiliyor. Ve tam da bu nedenden dolayı yaşlanma zaman zaman evrimsel paradoks olarak nitelendiriliyor. Nasıl olur da ölüm riskindeki bir artış, fonksiyonel kapasitedeki düşüş, evrimsel süreçte elenmez ve hatta neredeyse tüm yaşam ağacında benzer karakteristiklerle gözlemlenebilir. Ve bu konuyu açıklamak, yaşlanmayı açıklamak üzere ortaya atılmış 300'den fazla teori var bugüne kadar. Bunlardan bazıları şu anda yanlışlanmış durumda. Bazılarının geçerliliğinin sınırlı olduğunu biliyoruz. Ama genel olarak bugün yaşlanmayı bu teorilerin bazılarının bir kombinasyon olarak açıklıyoruz diyebilirim. Ve bu yaşlanma teorilerinin tarihi aslında çok eskiye dayanıyor. İlk teorilerden biri yaşlanmanın türün iyiliği için olduğu, evrildiği görüşünü ortaya atıyordu. Ve bu Romalı filozof Lucretius'a kadar dayanan bir görüş aslında. Şeylerin doğasında Lucretius yeni nesil için kaynak sağlanması ve yer açılması için bireylerin ölmesi gerektiğini öne sürüyordu. Ve bu aslında 1900'lere kadar da biyologlar arasında da kabul edilen bir görüştü. 19. yüzyılda biyolojici Weizmann yine benzer bir düşünceyle genç ve üremeye devam eden bireylerin desteklenebilmesi için seçilimin ölümü sağlayan bir mekanizmayı destekleyebileceğini öne sürüyor. Ama fark etmiş olabileceğiniz gibi bu açıklamalar grup seçilimini ön plana çıkarıyor ve bireyler üzerinde yaşlanmanın negatif etkisi bu kadar barizken grup düzeyinde yararın evrimsel süreçte galip gelmesi ancak nadir koşullar altında gerçekleşebilir. Ve bunun yaşlanmanın genelliğini açıklayamayacağını aslında biliyoruz. Ve aslında devam etmeden yine söylemem gerekiyor. Weissman da daha sonradan ortaya attığı bu fikri kendisi de reddediyor ve seçilimin ancak uyum başarısını etkileyecek özellikler üzerine çalışacağını söylüyor. Yani bu teori bugün birçok biyolog tarafından reddediliyor. Bunun yerine yaşlanmanın seçilim baskısıyla değil, aksine ileri yaşta azalmasının, seçilim baskısının azalmasının bir sonucu olarak evrildiği düşünülüyor. Ve bunun da 2 temel kaynağı var aslında. Birincisi doğada rekabet, avlanma, patojenler, kazalar gibi sebeplerle ileri yaşa ulaşan birey sayısı az. Bunun sonucu olarak da gelecek nesle katkıda bulunma potansiyeli olan popülasyon düşmüş oluyor. Yani genetik sürüklenmenin etkisi daha baskın. Bu sebeple seçilimle elenecek zararlı varyantlar, özellikler bile genetik sürüklenme sonucu sabitlenmeye gidebiliyor. Diğer
Belki anlaşılması görece daha kolay olan açıklamada üreme dönemi sonrası ortaya çıkan özellikler veya etkisi daha sonraları görülmeye başlayan mutasyonların erken dönem sağ kalım ya da üreme başarısını etkilemeyeceğinden dolayı seçilim altında olamayacaklarını söylüyor. Yani seçilim baskısı ileri yaşta düşüyor. Bir çeşit seçilim gölgesi var diyebiliriz. Ve bu düşünce dizisi aslında da Fisher'a kadar dayanıyor, 1930'a kadar. Ancak bunun işte formüle edilmesi, seçilim baskısının yaşla düşüşü şeklinde açıklanması Haldane tarafından yapılıyor. Sonrasında da Meadow var. 40'ların sonu 50'lerin başında mutasyon birikim teorisi olarak bildiğimiz evrimsel genetik teoriyi ortaya atıyor. Ve az önce bahsettiğim fikir üzerinden giderek diyor ki erken dönemde etkisi olmayan bir varyant ileri yaşta zararlı da olsa etkilerini üreme dönemi öncesi gösteremeyeceğinden gelecek nesle çoktan aktarılmış olacak. Bu sebeple de zararlı varyantlar üreme başarısını veya erken sağ kalım başarısını etkilemiyorsa gelecek nesle aktarılacaklar. Bunun sonunda da popülasyonda nesiller boyu bir mutasyon birikim süreci olacak ve yaşlanma ile ilişkili diğer fenotipler, karakteristikler bunların sonucu olabilir diyor. Ve özellikle genomik teknolojideki ilerlemeyle birlikte bunu test eden kimi çalışmalar da oldu. Bunlardan işte mutasyon miktarı, seçilim baskısı ve yaşam uzunluğu ile ilgili en direkt ilişkiyi kuran 2019 yılında yapılan bir çalışmaydı. Bu çalışmada yaşam uzunlukları farklı 45 tane balık türü, killifish genomunu karşılaştırarak seçilim baskısının azlığı ile kısa yaşamı ilişkilendirdiler. Bu da mutasyon birikim teorisinin aslında tahmin ettiği bir ilişki ve onu destekler nitelikte bir çalışma oldu. Bu mutasyon birikim haricinde yine deneysel ve gözlemsel veriyle desteklenen bir diğer teori de antagonistik pleiotropi teorisi. Burada pleiotropi tek bir genin ya da mutasyonun birden fazla etkisinin olduğu anlamına geliyor. Antagonistik de bu etkilerin zıt olduğu anlamına geliyor. Ve spesifik olarak yaşlanma bağlamında ele alındığında da bu teori bir mutasyon etkisi seçilim gücünün yüksek olduğu dönemde üreme ya da sağ kalım başarısı için yararlıysa ileri yaştaki negatif etkisine rağmen gelecek nesle aktarılmada tercih edileceğini öngörüyor. Yani erken dönem üreme ve sağ kalım ve geç dönemdeki sağ kalım arasında bir tür evrimsel takas, evolutionary trade-off söz konusu. Ve aynı mutasyon birikim teorisi gibi bunu da destekleyen deneysel, gözlemsel veriler söz konusu. Örneğin 2017'de yapılan bir çalışmada genomda koroner arter hastalığı ile ilişkili mutasyonların yaşam boyu üreme başarısı üzerine pozitif etkisi olduğunu gösterdiler. Ve bu da tam olarak antagonistik pleiotropi teorisi tarafından tahmin edilen bir şey. Üreme başarısını arttırdığından ileri yaşta ölüm riskini arttırmasına rağmen pozitif seçilim altında olabiliyor yani bu varyantlar. Ve bu iki genetik teorinin yanında antagonistik pleiotropi ile benzer ama evrimsel takası genetik değil de fizyolojik bağlamda ele alan bir teori daha var bahsetmek istediğim. Bu da disposable soma teorisi. Harcanabilir vücut hücresi teorisi olarak çevirdim ama umarım anlamı koruyabilmiştir. Buradaki mantık da şu: organizmanın belli bir miktarda kaynağı var. Bu sınırlı kaynakların kullanımı için birbiriyle yarışan iki tip süreç var. Biri üreme ve büyüme gibi süreçler, yani erken dönem uyum başarısını arttırabilecek süreçler. Diğeri ise uzun vadede vücut hücrelerinin bakımı, hücresel ve genetik hasar tamir mekanizmaları bu kategoride oluyor. Organizma kaynakları bunun arasında dengelemek ve evrimsel süreçte erken dönem uyum başarısını ön planda tutarak evrimleşeceği için hasar tamir mekanizmalarına ayrımı da sınırlı kalıyor. Bu iki süreç arasındaki takas da yine hem gözlemsel olarak çok sayıda türde hem de deneysel çalışmalarla desteklenmiş durumda. Mesela yavru sayısının yapay olarak arttırılması yaşam uzunluğundaki kısalma ile ilişkilendirilmiş. Bunlar deneysel olarak en fazla desteklenen ve daha genel olan 3 teori. Ama en başta dediğim gibi 300'den fazla teori var yaşlanmayı açıklamak üzere önerilen. Ve bunların arasında başka veriyle desteklenen teoriler de var. Bunlardan bazıları tüm canlı ve yaşam biçimlerine geçerli olma ihtimali düşük olan teoriler. Bu yüzden daha spesifikler, belli bir türe özgüler, mesela belli bir sosyal yapıya özgüler. Bazıları da önceden de söylediğim gibi bu 3 teoriyle açıklanabilecek gözlemler. Mesela yaşla biriken somatik mutasyonların, yani nesilden nesile aktarılan mutasyonların birikimi değil de bir bireyin yaşam süresi içindeki mutasyonların birikmesi
yaşlanmaya sebep olduğu söyleniyor. Bu da işte somatik mutasyon teorisi olarak geçiyor. Bu da aslında hasar birikimine yapılan yatırımın azlığıyla, yani harcanabilir vücut hücresi teorisiyle aslında açıklanabilecek bir teori. Ve bu noktada sorabileceğimiz bir diğer soru da bütün bu teorilerin pratikte ne anlama geldiği. Eğer yaşlanma seçilim altında değilse, yaşlanmaya sebep olan tek bir gen, tek bir fonksiyon yoksa bu yaşlanmanın kaçınılmaz olduğu anlamına mı geliyor? Bu noktada kısaca yaşlanmanın moleküler karakteristiklerine değinmek istiyorum. Bunlar daha önce bahsettiğim gibi kısmen önceki 3 teoriyle açıklanabilecek süreçler ve gözlemlediğimiz yaşlanma sırasında değişime uğrayan süreçler. Peki nedir bunlar? İlki genomik kararsızlık ya da dengesizlik diyebileceğimiz bir süreç. Bu genom yapısında mutasyonlar ve daha büyük ölçekteki kromozomal değişimler sonucu ortaya çıkan bozuklukların miktarındaki artış anlamına geliyor. Bu aynı zamanda kanserde de çok bariz olarak gördüğümüz bir karakteristik. İkincisi de telomer aşınması. Bu da yine belki medyada yaşlanma ile ilgili en çok işlenen konulardan biri. Telomerler kromozomların sonunda DNA'nın aşınmasını engellemek için, yapısının bozulmasını engellemek için bulunan DNA dizisi. Bu telomerler yaşam boyu hücre bölünmeleriyle beraber kısalıyor. Bunun sonunda hücreler telomer çok kısaldıysa hücre senesansı dediğimiz yaşlanma, hücre yaşlanması diyebileceğimiz bir süreci tetikliyor. Yani telomer kısalması da yaşlanmaya katkıda bulunmuş oluyor. Diğer bir karakteristik de epigenetik değişiklikler. Epigenom, DNA'da bu bildiğimiz adenin, guanin, sitozin, timin bazılarında bir değişiklik olmaksızın genomik bilginin kullanımını etkileyen, hücrenin hatta kimliğini belirleyen kimyasal moleküller bütünü diyebiliriz. Yani bir gen hep genomumuzun bir parçası iken onun mesela metillenmiş olup olmaması o genin aktivitesini kontrol ediyor diyebiliriz. Ve bu aslında çok kritik bir süreç ve biliyoruz ki yaşlanma ile birlikte bu metilasyon gibi epigenetik işaretler değişikliğe uğruyor. Diğer bir konu da proteinlerle ilgili. Proteinler hücre fonksiyonları için çok kritik ve proteinlerin yapımı ve yıkımı da bu fonksiyonların devamlılığını sağlıyor. Yaşla birlikte bu yapım yıkım arasındaki denge, proteinlerin bütünlüğü de bozuluyor. Diğer bir konu besin algılaması. Bu da insülin sinyalleşmesinin de dahil olduğu bir dizi yolak aracılığıyla yapılıyor. Evrimsel teorilerde bahsettiğim bu büyüme fonksiyonlarını bu kategoride değerlendirebiliriz. Ve yaşla birlikte bu işlevlerde de bozulmalar görülüyor. Mitokondriyal işlev bozuklukları, bu da serbest radikallerin birikmesi, mitokondri DNA'sındaki mutasyon birikimi gibi nedenlerle enerji metabolizmasında sorunlar yaşanıyor ve yaşla birlikte toplam kullanılabilir ATP miktarında düşüş yaşanıyor. Ve hücre yaşlanması, bu da yani hücre döngüsünün durdurulması olarak düşünülebilir. Ya telomer kısalması ya da onkogen aktivasyonu gibi bir süreç sonunda hücre yaşlanması görülebilir. Bu mesela kanser oluşumunun engellenmesi için çok kritik bir süreç. Ama bu yaşlanmış hücreler bazı moleküllerin üretilmesiyle enflamasyon benzeri bir duruma sebep olabiliyor ve bu yaşlanmış hücrelerin temizlenmesi organizma düzeyinde yaşlanmanın geciktirilmesini sağlıyor. Kök hücre tükenmesi, dokuların kendini yenileme kapasitesi yaşla birlikte azalıyor ve bu aslında kök hücrelere bağlı. Kök hücre bölünme kapasitesinin artırılmasının yaşlanmanın geciktirilmesi için bir yöntem olabileceği düşünülüyor. Ve son olarak değişen hücreler arası iletişim. Bu da hücre içi değişimden öte hücreler arası hatta sistemler arası iletişimde meydana gelen değişimleri kapsıyor. Bu hormonları, bağışıklık sistemi tepkisini içeriyor. Örneğin yaşla birlikte dokular sürekli enflamasyon hali diyebileceğimiz bir duruma giriyor. Peki bu karakteristiklere dair bilgi nereden geliyor? Burada aslında iyi bir haberim var. Bu moleküler değişimler sadece yaşlanma sırasında gözlemlediğimiz değişimler değil, aynı zamanda bu süreçlere müdahale edildiğinde yaşlanma hızının da değiştiği gözlemlenmiş durumda. Yani belki yaşlanmanın tümden kaldırılması, sonsuza kadar yaşamak gibi bir şey söz konusu olmayabilir. Ama hem daha sağlıklı hem de daha uzun yaşamak mümkün gözüküyor. Ne kadar uzun henüz üst sınırı bilmiyoruz. Ve bu konudaki bilgilerimiz de aslında çok aşırı yeni değil. İlk öğrendiklerimiz 1980'li yılların başına dayanıyor. Ve bir yuvarlak solucan türü C. elegans'ta keşfedilen uzun yaşamlı mutantlara dayanıyor. 83'te H1 gen mutantının %65'lik bir yaşam uzunluğu artışı ile ilişkili olduğu bulunuyor ilk olarak. Ve ardından 93'te de yine aynı organizmada DAF2 mutantının
2 katlık yaşam uzunluğu ile ilişkili olduğu gösteriliyor. Ve tabii çalışmalar orada kalmıyor. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte genlerin susturulması, yani aktivitelerinin düşürülmesi ya da işlevlerinin işlevsiz hale getirilmesi bu genlerin mümkün. Bu sayede yaşlanmada en çok kullanılan 4 model organizmada, maya, fare, sirke sineği ve solucanda yüzlerce gen yaşam uzunluğu ile ilişkilendirilmiş durumda. Bunlardan bazıları sadece %5, %10 gibi etkilere sahipken 10 kat kadar yaşam uzunluğu artışına da giden genler var. Daha ileri geçmeden burada olası bir soruyu yanıtlamalıyım. Yaşlanma seçilim altında olmadığından tek bir genle kontrol edilemediğini söylemiştim. Ama şimdi de tek bir gendeki mutasyonun yaşam uzunluğunu arttırabildiğini söylüyorum. Bu bir çelişki değil mi? Bu soru aslında alanda çokça tartışılan bir konu. Ama genel olarak bu genlerin ya hasar tamir mekanizmalarıyla ya da insülin sinyalleşmesi gibi bu vücut büyüklüğünü kontrol eden vücut büyüklüğünü ya da işte büyüme fonksiyonlarıyla ilişkili olmasından dolayı harcanabilir vücut hücresi teorisiyle aslında açıklanabildiği düşünülüyor. Yani evrimsel teorilerin tahmin ettiği gibi henüz yaşlanmayı ortadan kaldıran bir gen bulunmuş durumda değil. Ama bahsettiğim bu üreme, büyüme ve tamir arası takas dengesinde yapılan bu yapay değişikliklerle yaşlanma hızını kontrol eden genler söz konusu. Ve yine iyi bir haber, yaşam uzunluğunu arttırmanın tek yolu genetik müdahalelerde değil. Bu genlerin kontrol ettiği biyolojik süreçlerle ilişkili olarak işte yetersiz beslenmeye gitmeden kalori kısıtlaması, aralıklı beslenme düzeni veya egzersiz gibi yaşam tarzı müdahaleleri de hem yaşam uzunluğunda artış hem de sağlıklı yaşlanma ile ilişkilendirilmiş durumda. Ve belki daha kolayı, uzun zamandır yaşlanma araştırmacıları ilaç çalışmalarıyla aynı etkiyi yakalamaya çalışıyor. Ve bugün bu ilaç çalışmalarını toplayan bir veri bankasına göre farklı organizmalarda 400'den fazla ilaç en az bir deneysel çalışmada pozitif etki göstermiş durumda. Ve bunlardan bazıları 2,5 kata kadar yaşam uzunluğunu arttırabiliyor. Ama bu ilaç çalışmaları da henüz istediğimiz noktada değil tabii ki. Şöyle ki bu ilaçların farklı model organizmalardaki etkilerine bakarsak, maya için 2,5 kat, solucanda 1,5 kat, sirke sineğinde 1,1 kat, farede ise sadece %30'luk bir maksimum artış söz konusu. Yani fark etmiş olabileceğiniz gibi insana daha yakın organizmalara baktıkça ilaçla erişilen maksimum yaşam uzunluğu artışı azalıyor gibi gözüküyor ve bunun insanda nasıl olacağını henüz bilmiyoruz. Her ne kadar oldukça potansiyel taşıyan ilaçlar var gibi gözükse de bunların hiçbiri henüz insan yaşlanması veya yaşam uzunluğu üzerine klinik deneme altına girmedi. Ve insan yaşlanması ile ilgili diğer bir sıkıntı da yaşam uzunluğunun artması. Yaşlanma çalışmalarındaki tek amacımız değil. Bildiğiniz gibi yaşam uzunluğu boyunca sağlıklı yaşamıyoruz. Hayatın son 10-15 yılını özellikle çok sayıda hastalıkla boğuşarak geçiriyoruz. Ve bu ilaçları aldığımız zaman, yaşam uzunluğunu artıran bir ilaç aldığımızda olmasını istediğimiz şey bu hastalık süresinin de uzaması değil. Eğer mümkünse bu süre kısalırken sağlıklı yaşam süresinin artması ve tabii bu model organizmalarda yaşam uzunluğu ile ilişkilendirilen ilaçların bu çoklu hastalık döneminde yaşadığımız hastalıklar üzerine olan etkisini de bilmiyoruz. Ve bu da beni yaşlanma alanında şu anda açıkta olan, cevaplanmayı bekleyen sorular, konulara getiriyor. Burada listelediğimden çok daha fazla konu var tabii ki ama bugün bahsettiğim başlıklarla en ilgili olarak şu anda mevcut araştırmalar bu başlıklara odaklanıyor diyebilirim. Bunlar yaşlanmanın evrimsel genetik teorilerin güncel genomik teknoloji kullanarak test edilmesi, güncellenmesi, model organizma çalışmalarında bulunan genler ve müdahalelerin insanlara uygulanabilirliğinin anlaşılması, yaşlanma ile yaşla ilişkili hastalıklar arasındaki ilişkinin klinik ve genomik veri entegrasyonu ile açıklanması ve yaşlanmayı hedef alarak çoklu hastalık dönemini erteleyebilmemiz ve hatta engelleyebilmemiz mümkün mü? Bunun anlaşılması diyebilirim. Ve bunlarla da paralel olarak, yani bugün sunumda kendi çalışmalarımdan bahsetmedim ama bunlarla paralel olarak ben de bu konular üzerine araştırma yapıyorum aslında. Hem bunun temel biyoloji düzeyinde anlaşılması için çalışmalarımız var. Hem de yaşa bağlı hastalıklar ya da yaşlanma için ilaç keşfine yönelik çalışmalarımız oldu şimdiye kadar.
Ve eğer akademik oturuma kaydolduysanız orada da yaşa bağlı gen regülasyondaki kayıpla ilgili gen ekspresyon, gen anlatım heterojenliği ile ilgili bir sunumum olacak. Ve bugün paylaşmak istediklerim bu kadar. Yaşlanma benim için çok ilgi çekici bir alan ve umarım sizlere de kısıtlı zamanda birazını aktarabilmişimdir bu heyecanımın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.